Suların altında kalmış çok gelişmiş bir medeniyet anlatısı neden dünya kültürlerinde bu kadar popüler bir konu? Kulağa hoş geldiği için mi? Çözemediğimiz geçmişimize dair duyduğumuz meraktan ötürü mü? Yoksa gerçekten kolektif bir şekilde bilinçaltımızda bu felaketi hatırladığımız için mi? Geçen haftalarda yaptığım Havara Labirenti ve Sümer Krallar Listesi videolarında hep ortak paydada bu olay vardı. Tufan ile batmış ve oradan kurtulan bilgelerin medeniyeti yeniden yeşerttikleri tanrıların gizemli Batık Adası. Günümüzde bunun en popüler yaklaşımı Atlantis'tir. Ancak yolculuğumuzun bu 3. adımında biz konuyu sadece Platon'un anlattıkları ile değil, onun doğu medeniyetlerindeki gölgelerinde ve tozlu sayfalarda saklanmış hikayelerinde de araştıracağız. Ve biraz önce size sorduğum sorunun cevabının nedenli derinlerde yattığını göreceksiniz. Gerçeği Buluğa hoş geldiniz. Başlamadan kısaca hatırlatayım. Bu, Şubat ayı Antik Çağ serimizin 3. videosu. Ve bunu anlamak için 1. video olan Havara Labirentini ve 2. video olan Sümer Krallar Listesini izlemeniz lazım. Linkleri açıklama kısmında olacak. Hazırsanız şu tuşlara basın, arkanıza yaslanın ve yolculuğun keyfini çıkarın. Küresel batık kıta anlatılarının Batı dünyasındaki en bilinen ve en detaylı kökeni bildiğiniz üzere Platon'un eserleri. Ancak Platon bu görkemli efsanesinin kaynaklarının kendi felsefi hayal gücü olmadığını, bilginin atası olan ünlü Atinalı yasa koyucu ve şair Solon'dan miras kaldığını açıkça belirtir. Solon'un M.Ö. 6. yüzyılda Mısır'a, özellikle de Nil deltasında bulunan ve Yunan tanrıçası Athena ile özdeşleştirilen tanrıça Neith'in kült merkezi olan Sais şehrine yaptığı ziyaretler hikayemizin temelini oluşturan en kritik nokta. Sais şehrinde büyük bir saygıyla karşılanan Solon, antik tarih hakkında bilgi almak amacıyla kadim ilimlerde en bilgili olan Mısırlı rahiplerle derin sohbetlere girişmiştir. Solon, Yunanistan'ın en eski mitlerini, Poraneus'u, Niobe'yi ve ünlü Deukalion ile Piriha tufanından kurtulanların soy ağaçlarını anlatarak kendi medeniyetinin köklü geçmişini ispatlamaya çalıştığında Sonçis adında çok yaşlı bir Mısırlı rahip ona şu tarihi ve felsefi sarsıcı cevabı vermiştir. Ey Solon, siz Yunanlılar her zaman çocuksunuz. Aranızda yaşlı bir ruh yoktur. Zira ruhlarınızda kadim bir gelenekten gelen hiçbir inanç, zamanla eskimiş hiçbir bilgi yoktur. Rahip Sonçis, Yunanlıların zihinlerinde çağların ağarttığı eski bir inanç veya gelenek bulunmadığını, bunun nedeninin de insanlığın periyodik olarak ateş ve su felaketleriyle defalarca yok edilmesi olduğunu açıklar. Mısır anlatısına göre, göklerdeki cisimlerin yörüngesinden sapmasıyla yeryüzü zaman zaman kavrulmakta, ardından tanrılar dünyayı sularla arındırmak için büyük tufanlar göndermektedir. Bu felaket döngülerinde Yunanistan gibi bölgelerde yalnızca okuma yazma bilmeyen, medeniyetten uzak dağ çobanları hayatta kalmış. Böylece toplumsal hafıza her seferinde sıfırlanmıştır. Ancak Mısır yağmurdan ziyade Nil'in dipten yükselen ve yatağını koruyan sularıyla beslendiği için bu ateş ve su felaketinden korunmuş, tüm insanlığın kadim tarihini tapınaklarının sütunlarında binlerce yıl boyunca bozulmadan saklamayı başarmıştır. Bilgi verirken laf sokmada rahip Sonçis gibi olun. Mısır hiyerogliflerine ve Albert Schlossman'in araştırmalarına konu olan kadim metinlerde bu ana vatana Ahamenptah, Ptah'ın ilk kalbi, ülkesi denilmektedir. Schlossman, Dendera Tapınağı'ndaki zodyak ve takvim incelemeleri sonucunda bu kıtanın batış tarihini M.Ö. 27 Temmuz 9792 olarak belirtmiştir ki bu tarih Platon'un verdiği M.Ö. 9600 tarihiyle ve modern jeolojinin Genç Dryas dönemi sonunda, yani bizim tufan dediğimiz olayın vuku bulduğu tarihler ile neredeyse birebir aynıdır. Bu arada Albert Schlossman'ı unutmayın, serinin son videosunda onun bulduğu bazı sıra dışı yazıtlarda geçen dünyada güneşin nasıl bir zamanlar batıdan doğup doğudan battığını ve yıldızların yer değiştirdiğini ve sonrasında dev felaketin nasıl geldiği anlatılarına yer vereceğiz. Batı eşittir medeniyet mantığı ile doktrini olmuş akademi bu anlatıları sevmez. Halbuki Yunan tarihçi ve biyografi yazarı Plutarch'ın Solon'un hayatı ile Isis ve Osiris üzerine adlı eserlerinde detaylandırdığı üzere Solon, Mısır'da bulunduğu neredeyse 10 yıl boyunca Heliopolisli rahip Xenopis ve Saisli rahip Sonçis ile felsefe, kozmoloji ve antik tarih üzerine derin diyaloglara girmiştir. Plutarch'ın kayıtları Mısır'ın o dönemlerde bir nevi antik dünyanın üniversitesi işlevi gördüğünü kanıtlar nitelikte. Zira milletli Thales,
Kinodoslu Eudoxus, Pisagor ve Platon ve daha nice Yunan filozof ve bilim insanı da Mısır'a seyahat etmiş ve Mısırlı rahiplerle, örneğin Eudoxus, Memphisli Çonofeus ile, Pisagor ise Heliopolisli Enupsis ile görüşerek inisiyasyon süreçlerinden geçmişlerdir. Ve orada öğrendikleri bilgiler ile işte günümüzde Batı medeniyeti denilen antik Yunan temelli ekolü kurmuşlardır. İleri matematikten tutun demokrasiye, atom fiziğinden tutun evreni saran günümüzde kuantum alanlar dediğimiz fikirlere kadar hepsinin temelini bu insanlar Mısır başta olmak üzere doğudaki kadim okullardan öğrenmişlerdir. Ve onlara bunları öğretenler de bu bilgileri batan adadan gelen Şemsu-Hor ya da Oannes ya da Rişiler tarafından öğrendiklerini ve kayıt altına aldıklarını anlatmışlardır. Konumuza geri dönelim. Rahip Sonçis'in Solon'a aktardığı en çarpıcı bilgi ise Atina ve Atlantis arasında 9000 yıl önce gerçekleşen büyük bir savaşa ve ardından gelen felakete dairdir. Rahibe göre bu savaşın ardından gelen korkunç depremler ve seller sonucunda Atlantis kıtası bir gün ve bir gece içerisinde denizin dibine batmış ve geride geçilmez bir çamur denizi bırakmıştır. Solon'un M.Ö. 600 yıllarında Sais'te olduğu düşünüldüğünde rahibin bahsettiği 9000 yıl öncesi günümüzden yaklaşık 11.600 yıl öncesine tekabül etmekte. Bu tarih demin de Albert Schlossman'in Dendera hesaplamalarında çıkan tarih ile neredeyse aynı dönemdir. Bu zaman modern paleoklimatolojide son buzul çağının ani bir şekilde sona erdiği, devasa buzulların erimesiyle deniz seviyesinin küresel çapta dramatik bir şekilde yükseldiği ve literatürde eriyik su darbesi 1B denilen olay ile inanılmaz bir matematiksel kesinlikle denk gelmektedir. Solon duydukları karşısında büyülenmiş ve rahipten bu eski vatandaşların, batan kıtanın ve unutulmuş ataların hikayesini tüm detaylarıyla anlatmasını istemiştir. Antik Mısır rahiplerinin bu anlatısı tapınak sütunlarına kazınmış sıradan bir efsane değil. Küresel bir jeolojik felaketin titizlikle kayda geçirilmiş halidir. Filozof Krantor da benzer şekilde M.Ö. 4. yüzyılda Atlantis hikayesinin Sais'te hala korunmakta olan sütunlar üzerinde yazılı olduğunu belirtmiştir. Ne yazık ki Sais günümüzde harap olmuş halde ve antik Yunanların dedikleri bu sütunlardan geriye sadece bazı parçalar kalmış. Ancak burada bir ara bilgi vermem lazım. Deminki Atlantisliler ve Atinalıların savaşı anlatısı Mısır kayıtlarında o şekilde geçmez. Bunu her zamanki gibi insanlar kendi ırklarını ön plana çıkarmak için modifiye etmişler. Ve Yunanlı kardeşlerimiz sırf Atina'yı yüceltmek için Atlantisliler işgalci bir güçtü. Ama onları Herkül sütunlarının orada, yani Cebeli Tarık Boğazı'nda Atina'nın kutsal kurucu babaları durdurdu ve medeniyetimizi kurdular diye dayanaksız bir şekilde hikayeye eklemişlerdir. Bunu tarihte herkes yapmış, çok şaşılacak bir anlatım tarzı değil. Karışıklık olmasın diye bilgi veriyorum. Olayın daha mısırsal, saf özünde ise özellikle bunu Edfu metinlerinde görüyoruz. Her şeyin başlangıcında okyanusun ortasında yer alan ve yaratılış adası veya yumurta adası olarak bilinen bir diyardan bahseder. Bu ada ilkel olanların veya Şeptiv yani yaratıcı varlıklar, ışık varlıkları olarak adlandırılan kutsal bir grubun vatanıdır. Metindeki anlatıya göre bu refah içindeki Tanrılar Adası'nın merkezinde ulu bir tepe bulunmakta ve ada kozmik ve jeolojik felaketler sonucunda yok olmadan önce eşsiz bir medeniyete ev sahipliği yapmaktaydı. Duvarlardaki rölyefler ve hieroglifler adanın yıkımını tarif ederken gökten saldıran büyük bir yılandan bahseder. Antik kültürlerde gökten inen ateşli yılan veya kanatlı yılan motifi modern astrofiziksel sembolizmde kuyruklu yıldızların ve meteor çarpmalarının en belirgin, en evrensel metaforu. Ve Göbekli Tepe'de bile bu motifi görüyoruz. Birazdan oraya da geleceğim. Yılanın saldırısından sonra metinlerde bir kesinti olur. Işık kaybolur. Dünyayı zifiri bir karanlık kaplar ve ulu ada suların derinliklerine gömülür. Adanın batışından sağ kurtulan bilgeler, felaketin ardından teknelerle dünyayı dolaşarak kaybolan bilgeliklerini diğer topraklara, özellikle de Mısır'a taşımışlar ve medeniyeti küllerinden yeniden inşa etmişlerdir. Bu işin Mısır ve Yunan karışımı daha popüler olan kısmıydı. Ancak batan bir ada ve oradan gelen bilgeler anlatısı çok daha geniş bir anlatıma sahip. Ve şimdi yolculuğumuza Doğu'nun kadim medeniyetlerinin metinlerini incelemek için devam ediyoruz. Ve karşımıza gizemlerle dolu diyar Kumari Kandam ve Lemurya çıkıyor. Atlantis batıdaki sulara gömülürken Doğu dünyasının kolektif hafızasında da benzer bir devasa kayıp kıta karşımıza çıkar. Kumari Kandam. Tamil edebiyatında ve Hindu kozmolojisinde Hindistan'ın güney ucundan başlayarak Madagaskar ve Avustralya'ya kadar uzandığına inanılan bu devasa kara parçası
Tamil kültürünün gerçek beşiği olarak kabul edilir. Ve mitlerden günümüze gelişi ise son derece ilginç bir şekilde olmuştur. 1864 yılında zoolog Philip Sclater, o dönem henüz levha tektoniği teorisi bilinmediği için büyük bir çıkmazdaydı. Lemur fosillerini Madagaskar ve Hindistan'da buluyor ancak Afrika ya da Orta Doğu'da bulamıyordu. Bu sebepten Philip daha basit bir mantık yürüterek bir zamanlar Hint Okyanusu'nun ortasında bu iki bölgeyi birbirine bağlayan ve sonradan sulara gömülen devasa bir kara parçası olduğunu öne sürdü. Ve bu adaya da Lemurya dedi. Ancak olanlar bundan sonra oldu ve hali hazırda ellerindeki antik metinlerde Kadal Kol, yani deniz tarafından yutulan ada efsanesi olan Tamiller bunu hemen kutsal atalarının kayıp adası bulunduğu olarak ortaya attılar ve olay bir anda yayılıverdi. Ancak işin arkasında gerçekten bazı tarihi bilgiler de mevcut. Kumari Kandam sadece mitolojik bir yer değil. Aynı zamanda Tamil dilinin ve edebiyatının saflaştığı 3 sangamın, yani edebi akademiler sisteminin doğduğu yerdir. Geleneksel kronolojiye göre bu akademilerin ilk ikisi deniz tarafından yutulan şehirlerde kurulmuştur ve anlatı şöyledir. Birinci sangam, deniz tarafından yutulan Güney Madurai şehrinde kurulmuş, 4400 yıl sürmüş ve aralarında tanrıların da bulunduğu 549 şairin katılımıyla yönetilmiştir. İkinci sangam, Kapatapuram şehrinde 3700 yıl boyunca devam etmiş, ancak burası da büyük bir tufanla sular altında kalmıştır. Üçüncü sangam ise bugün Hindistan'da mevcut olan Madurai şehrinde kurulmuş ve günümüze ulaşan Tamil klasiklerinin temeli burada atılmıştır. Tamil metinleri Kumari Kandam'ın 49 ayrı bölgeye ayrıldığını, devasa dağ sıralarına ve Pahruli gibi nehir sistemlerine sahip olduğunu detaylı bir şekilde anlatır. Her ne kadar modern levha tektoniği Hint Okyanusu'nda böyle devasa bir kıtanın 10 ila 12 bin yıl önce var olamayacağını söylese de deniz tabanı haritalandırma çalışmaları son buzul maksimumu sırasında, yani M.Ö. 19 bin yılları civarında deniz seviyesinin 200 metreye kadar daha düşük olduğunu kanıtlamakta. Bu durum Sri Lanka ve Hindistan arasında bugün Adem Köprüsü ya da Ramasetu olarak bilinen ve yerel efsanelerde batık bir kara parçasının parçası olarak görünen sığlıkların bir zamanlar yerleşim yeri olduğunu bize gösteriyor. Hatta Tamil destanı Silappatikaram'da Pompuhar denilen dev bir liman kentinin bir gün içerisinde batmasından bahsedilir. Ve gerçekten 1990'lı yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde kıyıdan 5 kilometre açıkta, yaklaşık 25 metre derinlikte insan yapısı olduğu keşfedilen şehir kalıntıları bulunmuştur. Bir başka mitolojik anlatımda Tanrı Krishna'nın şehri olan Dvarka'dan bahsedilir. Ve o öldüğünde şehri okyanusun yuttuğu anlatılır. Dr. S.R. Rao önderliğinde yapılan kazılarda gerçekten mitte geçen yerlerde devasa taş duvarları olan geniş sokaklı bir liman kenti suların altında bulunmuştur. Ve deniz yatağındaki bulgularla yapılan karbon testlerinde ise yaşının M.Ö. 7000'lerden bile daha eskilere gidebileceği gösterilmiştir. Şimdi olayı şeffaf bir şekilde ele alırsak, jeolojik verilere göre ve şu anki bilgi kapasitemize göre Hindistan ve Avustralya arasında Lemurya denilen devasa bir kıtanın çöktüğüne dair izler yok. Lemur teorisi zaten dediğim gibi kıta tektoniği gibi olaylarıyla açıklanabiliyor. Ancak bu her şey mit demek değil. Şu anki kısıtlı deniz haritalama teknolojileriyle gördüğünüz bu Google Earth görseli bile bize yaşananlar hakkında bilgi veriyor. Genç Dryas öncesi dönemde deniz seviyesinin günümüzden 200 metreye kadar daha aşağı olduğu düşünülmekte. Buna göre şu an gördüğünüz alanların neredeyse tamamı bir zamanlar kıyı şeridiydi. Ve yer yer 350 kilometreye kadar bu şeritlerin dev tsunamiler ve su baskınları ile yutulduğu düşünülüyor. Antalya'nın sular tarafından yutulup insanların ta Eskişehir'e kadar kaçmak zorunda olduğunu hayal edin. Ve o zamanlarda antik şehirlerin deniz kıyısı, nehir kıyısı gibi daha kıyı kesimlerde kurulduğu düşünülürse kaç tane antik yerleşim yerinin şu an denizin dibinde olduğunu anlamak çok da zor değil. Son derece dramatik ve yıkıcı olaylardan bahsediyoruz. Batan dev ada anlatısının bir diğer meşhur konusu ise Atatürk'ün bile dikkatini çekmiş olan Mu kıtası anlatısıdır. Mu fikri ilk olarak antik Maya harabelerini inceleyen ve Maya yazıtlarını tartışmalı bir şekilde tercüme ettiğini iddia eden İngiliz-Amerikan antikacı ve araştırmacı Augustus Le Plongeon tarafından karşımıza çıkarılmıştır. Le Plongeon, Mu kıtasının Atlantik'te bulunduğunu ve Atlantis ile aynı yer olduğunu, felaketten kurtulan Kraliçe Mo'nun Mısır'a giderek Isis adını aldığını ve Mısır medeniyetini kurduğunu iddia etmiştir. Ancak Mu efsanesini asıl popülerleştiren ve onu devasa bir Pasifik imparatorluğu olarak kurgulayan kişi İngiliz yazar ve mühendis James Churchward olmuştur. Churchward, 1920'lerde yayımladığı kitap serisinde
Mu'nun Hawaii'den Paskalya Adası'na kadar uzanan 64 milyon nüfuslu ve günümüzden 50 bin yıl önce var olmuş son derece gelişmiş bir güneş imparatorluğu olduğu fikrini ileri sürmüş ve bir anda dünya çapında büyük bir heyecan yaratmıştır. Churchward'ın bu muazzam iddialarının temeli Hindistan'da asker olarak görev yaparken Kanchipuram kentindeki Sri Ekambaranatha tapınağının yeraltı mahzeninde gördüğü ve deşifre ettiği nakal tabletlerine dayanıyordu. İddiasına göre bu tabletler sadece 3 rahibin okuyabildiği ve insanlığın ilk dili olan Naga Maya dilinde yazılmıştı. Ve çevirilere göre tabletlerde Nakallar adı verilen rahipler sınıfının kıtanın yer altındaki gaz dolu devasa odacıklarının çökmesi sonucu bir gecede yok olduğunu anlattığını iddia ediyordu. Nakal bilgileri güya tufandan önce dünyanın dört bir yanına, Hindistan, Babil, Mısır, Mezoamerika gibi yerlere medeniyeti götüren elçilerdi. Her ne kadar Alman araştırmacı Thomas Ritter gibi isimler yıllar sonra bu tapınağa gidip iddiaları doğrulamaya çalışsa da bulunan tabletlerin Hindu tapınak ritüellerinde kullanılan sıradan mantra plakaları ve Tamilce yazılmış basit arazi hibe belgeleri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Mu ile ilgili detaylı bir videom mevcut. Merak edenlerin izlemesini tavsiye ederim çünkü daha derin detayları olan bir konu. Ancak burada motifi görmek zor değil. Evet, tüm antik medeniyetlerde tufan olayı yazıyor. Ve evet, bu bilimsel olarak da artık biliniyor. Ama bu demek değil ki herkesin her dediği de doğru olsun. Churchward antik metinleri güzelce analiz etmiş, bu batık kıta efsanesini almış ve güzelce pazarlamış. Bu bence mitin yanlış olduğunu değil, olayın çarpıtılarak anlatıldığını gösteren bir durum sadece. Nitekim Oxford Üniversitesi'nde görev yapan genetikçi ve araştırmacı Stephen Oppenheimer, Doğudaki Cennet adlı çığır açan eserinde Atlantis ve batan kıta efsanelerinin ana merkezinin Güneydoğu Asya'daki Sundaland olduğunu ileri sürerek olaylara farklı bir bakış açısı getirir. Son buzul maksimum dönemindeki düşük deniz seviyesinden dolayı Borneo, Java, Sumatra ve Malay Yarımadası birbirine ve Asya ana kıtasına bağlı, Hindistan'ın 2 katı büyüklüğünde yaklaşık 1.800.000 kilometrekarelik devasa bir kıta oluşturuyordu. Ekvatoral iklimiyle bu kıta, buzul çağının dondurucu soğuğundan kaçan insanlar için gerçek bir cennetti ve adı da günümüzde Sundaland olarak konulmuştur. Şu an gördüğünüz bu devasa bölgeden bahsediyorum. Ancak bu devasa kıta buzulların erimesiyle kalıcı olarak haritadan silindi. Nanyang Teknoloji Üniversitesi liderliğinde yapılan disiplinler arası yeni çalışmalar, yüksek çözünürlüklü genom dizilimi ve paleocoğrafik haritalandırma kullanılarak deniz seviyesi yükselmesinin demografik sonuçları kanıtlanmıştır. Jeolojik kayıtlarda eriyik su darbesi 1A, günümüzden yaklaşık 14.500 ila 14.000 yıl önce ve eriyik su darbesi 1B ise günümüzden yaklaşık 11.500 ila 11.200 yıl önce yaşanarak deniz seviyelerini ani ve korkunç bir hızla yükseltirler. Bu ani yükselişler Sundaland'in karasal alanının %50'den fazlasının sulara gömülmesine neden oldu. Ve Oppenheimer'a göre Güneydoğu Asya'daki bu hızlı tufan çok büyük bir toplumu yerinden etmiş, artan nüfus baskısı ve sular altında kalan verimli nehir deltaları nedeniyle bu popülasyon hayatta kalmak için Hindistan'a, Mezopotamya'ya, Çin'e ve Pasifik açıklarına doğru devasa bir mecburi göçe zorlanmıştı. Daha sonra yapılan araştırmalar ile de bu göçün gerçekten yaşandığı da kanıtlanmıştır. Peki ortada gerçekten bir ada var mıydı? Yoksa yaşananlar doğal bir şekilde eriyen buzullar ile yaşanan tufanlar ile mi ilgiliydi? Aslında bu cevabı bu kadar kolay verilebilecek bir durum değil. Çünkü gerçekten bir şeyler yaklaşık 12.000 yıl önce ciddi şekilde ters gitti ve bildiğimiz dünya bitti. Bunu antik metinlerden yola çıkıp gelişmiş bir medeniyetin kurtulup dünyayı yeniden kurduğuna bağlayanlar olsa da ana akım akademi ısrarla bu böyle olamaz diyor. Çünkü klasik medeniyetin evrim tezine kökten ters bir durum söz konusu oluyor. Ancak her geçen gün yapılan keşifler bu kalıplaşmış tezin yakında çökeceğini de bize gösteriyor. Hem de bu çöküşün sıfır noktalarından birisi de muhtemelen güzel ülkemiz olacak. Antik rahiplerin efsaneleriyle jeolojik felaketler arasındaki boşluğu dolduran en somut ve en tartışılmaz arkeolojik bulgu Göbekli Tepe'dir. 1994 yılında keşfedilen Göbekli Tepe, karbon testlerine göre günümüzden yaklaşık 11.600 yıl öncesine, yani tam olarak Genç Dryas döneminin bittiği, eriyik su darbesi 1B'nin başladığı ve Platon'un Atlantis'in battığını söylediği o travmatik tarihe uzanmakta. Sözde basit çanak çömleği bile olmayan bir avcı toplayıcı toplumun tekerleği ve metal aletleri bilmeden
birdenbire 10 ila 20 tonluk devasa T şekilli kireç taşı megalitler dikmesi, üzerlerine karmaşık astronomik semboller, akbaba, yılan, akrep gibi takım yıldızı figürleri ve 3 boyutlu mükemmel hayvan kabartmaları oymaları Darwinist tarihsel evrim anlayışına ters düşen açıklanamaz bir medeniyet sıçraması. Şimdi Darwin kelimesi geçer geçmez tetiklenenler olmuş olabilir. O yüzden buna da bir açıklama yapmak lazım. Darwinist tarihsel evrim anlayışının, yani insanlığın lineer bir şekilde önce avcı toplayıcı, sonra tarım, sonra sanayi diye medenileştiğini ve güçlü toplumun zayıfı ezeceğini, uyum sağlayıp direnmeyenlerin hayatta kalacağını iddia eden bu yaklaşımın Darwin'le bir alakası yoktur. Darwin biyolojik bir çalışma yapmış ve temel olarak da orada kalmıştır. Ve çalışması da biyoloji için gerçekten önemlidir. Ancak burada yapılan ise nedenini hiç anlamadığım bir şekilde Darwin'i modern bilimin temeline koyup sonra her halta onun adını koyunca sanki doğru olması gereken bir yaklaşımmış gibi insanların beynini yıkamaya çalışan güç sahipleridir. Hani uydurma her hadise bunu peygamber dedi deyince güya bir ciddiyet ya da meşruiyet katıyorlar ya, aynısını bu bilimle alakası olmayan ama bilimin modern dünyanın yozlaşmış bir dinine çevirmeye çalışan tipler de yapıyor. Başlığın önüne Darwinci kelimesi ekliyorsun ve onu sorgulayıp uymayı reddedenleri bağnaz, bilim düşmanı olarak laftalıyorsun. Ve benim ana akım bilim, ana akım akademi diye eleştirdiğimde bu yaklaşım işte. Sizi sınıflara ayırıp itaat etmenizi sanki doğal bir evrimsel süreçmiş gibi göstermeye çalışan, güçlü ulusun zayıfı ezmesini meşru gösteren, zamanı ve insanı lineer bir kısır gelişime sokup robotlaştıran bir yaklaşım. Bunun nasıl yasaklandığını ve geçmişin bir ayıbı olarak görüldüğünü hepimiz bir gün göreceğiz. Klasik isyanımdan sonra devam edelim. Medeniyetin gelişimi konusunu multidisipliner inceleyen pek çok araştırmacı, Göbekli Tepe'nin ve Karahan Tepe gibi kardeş yerleşimlerin avcı toplayıcıların yavaş evriminin bir ürünü olmadığını, tam tersine tufandan kurtulan ya da tufan öncesi bir medeniyetin geçmişte sahip olduğu bilgiyle yaptıklarını destekliyorlar. Göbekli Tepe'deki T biçimli sütunların üzerindeki stilize insan kolları, elleri ve kemer tasvirleri bu taşların ruhsal liderleri, belki de Etu metinlerinde betimlenen uzun boylu, tanrısal yaratıcı varlıkların heykelsi birer temsili olabileceğini akla getirmekte. Dahası Göbekli Tepe'nin yaklaşık 1000 yıllık bir kullanımın ardından aniden terk edilirken üzerine binlerce ton toprak ve moloz dökülerek son derece kasıtlı bir şekilde gömülmesi veya tufansal bir olay ile doğal şekilde toprak altında kalması, onun gelecekteki yani modern çağ insanları için bir zaman kapsülü olarak tasarlandığının, tufan sonrası bilginin Sphinx'te olduğu gibi korunmaya çalışıldığının bir göstergesi olabilir. Bu iddiayı destekleyen en önemli şey ise hem Göbekli Tepe'nin tam genç Dryas yani tufan denilen zaman ile aynı zamana denk düşüyor olması, hem de kimi araştırmacılara göre düşen bir meteorun izinin anlatılması ile taşın en altında da kafasız bir insan motifi ve leş yiyen akbaba figürünün olması, yani büyük bir kıyımın, felaketin olduğunu gösterdiği düşünülen motiflerin olması, tüm bunları aynı potada birbiriyle çok iyi şekilde bağlayan olaylar. Tabii ki bu bir yorum. Ancak olayları çapraz bağladığımızda kulağa pek de saçma gelmeyen bir yorum. Ve bu olay sadece Göbekli Tepe ile de sınırlı değil. Boston Üniversitesi jeologlarından Dr. Robert Schoch, 1990'lı yıllarda Giza platosunda yaptığı detaylı sismik ve jeolojik analizlerde Büyük Sphinx'in gövdesinde ve onu çevreleyen kireç taşı muhafazada rüzgar ve kumdan ziyade yoğun ve sürekli yağış kaynaklı su erozyonu saptamıştır. Ana akım Mısır bilimciler Sphinx'teki aşınmayı tuz kristalasyonu ile açıklamaya çalışsalar da Schoch bu hipotezi reddeder. Zira su erozyonu özellikleri Sphinx'in çukurunda eşit dağılmamış, bilhassa batı duvarında, yani suların akıp şiddetli dikey yarıklar oluşturduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Ancak sorun şu: Mısır ikliminde Sphinx'in kayalarını bu denli yaracak şiddetli ve sürekli yağmurlar en son buzul çağının bitişinde, yani günümüzden 12.000 ila 10.000 yıl önce görülmüştür. Yani bir kez daha genç Dryas dönemi aralığında. Geleneksel Mısır bilim, Sphinx'in 4. hanedanlık döneminde Firavun Kefren tarafından M.Ö. 2500 civarında yontulduğunu iddia etse de, jeolojik kanıtlar Sphinx'in ana gövdesinin çok daha eski bir döneme, Etu metinlerinde geçen ve bölgeyi suların yutmasından hemen önceki Zeptepi çağına tarihlendiğini ortaya koymaktadır. Ve bu iddiaların en temelinde ise Sphinx'in gözlerini dikip baktığı yer yatar. Yani kendisi gibi Aslan takım yıldızının kendi astronomik çağında doğduğu yere. Ki bu zamanda bir kez daha M.Ö. 10.800 ila M.Ö. 8.640 yılları arasındadır. Şimdi
Bir şey bir kez oluyorsa tesadüf dersiniz. 2 kez oluyorsa dikkat çekiyor dersiniz. Ama 3 kez oluyorsa o artık gerçektir dersiniz. Tüm bunlara göre her şeyi toparlarsak, Atlantis, Kumari Kandam veya Mu, ismi ne olursa olsun, İnsanlık tarihinin Pleistos'en döneminin sonunda büyük bir kırılma yaşadığına dair kanıtlar görmezden gelinemeyecek kadar tutarlı. Sayısız rahiplerin Solon'a fısıldadığı 9000 yıllık geçmiş, bugün buz çekirdeklerinde bulunan platin izleriyle, okyanus tabanındaki devasa taş bloklarla ve dünyanın her köşesinde karşımıza çıkan balık adam bilgeleriyle ve mitlerde geçen suların yuttuğu antik kentlerin bulunması ile doğrulanmakta. Göbekli Tepe gibi tam da tufan denilen döneme ait yapılar bize birileri tarafından dayatılan tarih tezini tamamen çöp edip atmakta. Ve gelişen teknoloji sayesinde yapılan araştırmalar sonucu tıpkı Sphinx'in yoğun su aşındırmasına tabi kaldığı ve astronomik olarak Aslan takım yıldızının doğduğu yere bakması baz alındığında ve tüm dünyada birbirinden bağımsız anlatan hikayelerin hepsinin bu döneme işaret ettikleri düşünüldüğünde artık bizim de bazı şeyleri kalıpların dışında düşünmemizin vaktinin geldiğini ve muhtemelen kocaman bir tarih yalanında yaşadığımızı daha iyi anlıyoruz. Batı medeniyetinin temelini atan Yunan filozofların ve bilgelerin Mısır'da ve Hindistan'da aldıkları derin eğitim ile geçmişin bilgisini kendi ifadeleriyle batıya taşımalarını göz önüne alırsak ve onların anlatılarında da geçen bir zamanlar büyük bir olay oldu ve medeniyetin temsili olan bir yer sular altında kaldı anlatısını açık fikirlilik ve kanıtları ile göz önünde bulundurursak, demin de dediğim gibi adı ne olursa olsun fark etmez, geçmişimizin bizden saklandığı somut bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, bu saklayan tipleri ve onları destekleyen uşakları eleştirelim desek onlarca video konusu çıkar. Ancak ben burada şunu sormak istiyorum. Eskilerin dediği gibi ve bizim de sonunda anladığımız gibi her şey döngüsel ise bu felaketler de döngüsel olabilir mi? Aslan burcunu gösteren Sphinx, Akrep ve Aslan burcunu gösteren Göbekli Tepe, Orion'u gösteren Giza piramitleri ve antik bilgelerin ısrarla dikkat çektiği göksel yılan ile gelen ve yıldızların yerlerinin değiştiği zaman anlatısı. Acaba bizim için taşa kazınmış bir uyarı levhası görevi mi yapıyorlar? Bakın bizim başımıza bu geldi, dikkat edin bir gün yine olacak mı diyorlar. Bu sorunun cevabının evet olmasını hiç istemem. Ama önümüzdeki hafta birlikte ne yazık ki bu cevabın evet olabileceğini karşımıza çıkaran bir başka yolculuğa çıkacağız. Ve antik serimiz büyük bir olası tehdidin kanıtları ile sona erecek. Kozmik döngünün bizim için bir kez daha gelmekte olduğu gerçeğiyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de fikirlerinizi ve konu hakkındaki bilgilerinizi yorumlar kısmında paylaşıp araştırma yapmak isteyenlere fayda sağlayabilirsiniz. Videoda geçen alt başlıklara ait pek çok videom var ve hepsi açıklamalar kısmının en altında sizleri bekliyor olacak. Kanal bir yapboz gibi olduğu için onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.